Tarih 25 Kasım 2020. Diego Armando Maradona hayata gözlerini yumdu. Belki de birçok kuşağın kahramanı, futbolun tanrısıydı. Kimilerine göre ise futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Bu tartışılabilir ama benim bildiğim tek bir şey var. Maradona futbol tarihinin en efsanevi karakteriydi. Şimdi yanımda da Maradona'ya hayranlık duyan bir isim var. Koordinatörümüz Umut Asil yanımda. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle dün Diego'nun hayata gözlerini yummasından sonra gruba bir mesajın oldu. Evet. Yarın hemen bir Maradona programı yapmamız lazım diye. Ve üzerinde de Maradona'yı simgeleyen bir tişört. Arjantin şeyi var. Ben bayağı... Arjantin üstü var. Evet. Duyguların kıpır kıpır. 1990 yılındaki Dünya Kupası'nı izlemiş birisin. Aynen. Arjantin'e hiç şans verilmeyen bir Dünya Kupası'ydı ve Maradona o kadroyu, o kısıtlı kadroyu aldı, finale kadar da çıkardı. Şimdi öncelikle nereden başlamak istiyorsun? Hikayesiyle mi, yaptıklarıyla mı, saha dışındaki olaylarıyla mı? Sözü sana bırakmak istiyorum. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi YouTube'da bir de genç jenerasyon var ya. Tabii. Genelde Maradona'yı bilmeyen, Messi ve Cristiano Ronaldo'yla büyümüş bir nesil. Hı. O yüzden biraz bakıldığında işte başarılarına bakıldığında, attığı gollere vesaire bakıldığında ya nasıl dünyanın en büyüğü diyebiliyorsunuz. Denebiliyor doğal olarak, istatistik olarak bakıldığında ama bizim gibi çocukluğu 90'ların başına 80'lerin sonuna denk gelen futbol severler için çok başka bir anlam ifade ediyordu Maradona. Çünkü işte hatalarıyla, kusurlarıyla, o spektaküler hareketleriyle böyle bambaşka bir futbol oynatıyordu aslında. Ve Arjantin 86'da güçlü bir takımla şampiyon oldu, işte eliyle attı vesaire falan filan ama büyük bir şampiyonluk kazandıktan sonra 90'a geldiğinde Arjantin takım bayağı bir aslında gücünü yitirmişti. Caniggia vesaire, işte kalede Goycochea falan önemli isimler vardı ama yine de Maradona'nın 90'da başaramayacağı düşünülüyordu. O kadroyla. Evet, bir de o sırada işte şeyler başlamıştı. Kokain vesaire o tarz olayları başlamıştı. O yüzden çok fazla o şeyi veremeyeceği düşünüyordu ama Maradona yine adım adım hani oynadıkları futbol tartışılabilir ama sonuç olarak finale kadar takımı getirdi. Tabii. Ve ya finalde dramatik bir son oldu açıkçası. 85'te hala bizim gibi Arjantin'e gönül vermiş insanların üzüldüğü o penaltı oldu ve işte 85'te gol oldu ve Almanlar her zamanki gibi kazandılar ama Maradona gerçekten bugünün futboluna baktığımızda şu anda oynanan futbol başka bir futbol çünkü. Yani şu anda Messi'ye gerçekten dokunduğunuz anda ya sarı kart alıyorsunuz ya faul oluyor. Yani kurallar çok daha net çizilmiş bir noktada. Maradona'nın biraz videolarını, maçlarını izlediğinizde neler yapıldığını, nasıl girildiğini, işte o ayağının bileğinin kırıldığı bir pozisyon var. Orada yani kırmızı kart bile yanılmıyorsam çıkmadı. Öyle bir dönemde oynadığını düşündüğünüzde Maradona'nın ne kadar önemli bir adam olduğu aslında ortaya çıkıyor biraz. Kesinlikle. Yani günümüze geldiğimiz zaman artık futbolcuların kendi özel diyetisyenleri, masörleri, özel hocaları, yaşam koçları her şeyi var ama o dönem başka bir futbol oynanıyordu. Hatta belki de Pelin'in bir tık daha geride gelmesinin sebebi de çok eskilerde oynuyordu. Attığı 1000 golün bizim için önemi yok şeklinde düşünceler de var. Hatta biz bunu yayından önce seninle de konuştuk. Hatta ben biraz Ronaldo'yu da giydirdim Nazario'ya. Ama şimdi konumuz eski Maradona. Eski Ronaldo. Öyle. Konumuz Maradona. L'Équipe. Dünyanın en saygın spor gazetelerinden bir tanesi. Tanrı öldü manşetiyle çıktı bugün L'Équipe. Evet. Nasıl yani futbolun tanrısı diyordu. Zaten yani herkes diyordu. Biliyorsun Arjantin'de kilisesi var ve bir din olarak bakılıyor Maradona'ya. İşte La Bombonera mabedim, Boca dinim, Maradona tanrım diyorlar. O açıdan L'Équipe'in başlığı etkileyici, güzel. Yani gerçekten futbol tanrısını kaybetti bence. Guardiola'nın bir sözü var Maradona ile ilgili. Birkaç yıl önce Arjantin'de bir pankart görmüştüm. Şöyle yazıyordu. Kendi hayatında ne yaptığın önemli değil. Bizim hayatımıza neler kattığın önemli. Çok doğru. Maradona belki de bu cümlelerin altını en iyi dolduran figürdü de, öyle değil mi? Evet. Ya Maradona'nın mesela bugün Messi'nin filmini çekecek olsanız dışarıdan mesela desem ki sana Uğur Messi'nin filmini çekeceksin, bir senaryo yaz. Yani yazabileceğin çok fazla şey yok. İşte şu kadar maç oynadı, bu kadar gol attı vesaire. O kadarını görüyoruz. Golleri. Şimdi biz Maradona'nın evliliğinden, başarısız evliliğinden, işte başkanlarla girdiği tartışmalara, yasaklı madde kullanımı, mafya yakınlığı, oradan geri dönmesi, işte siyasi politik duruşu vesaire her şeyiyle Maradona'nın bütün hayatını gördüğümüz için ve insan biraz, ya da ben öyleyim bilmiyorum, biraz böyle kusurlu olan, yani kendi kusurlarını da görebildiğimiz kahramanları ben daha çok içselleştiriyorum. Hani böyle Messi dediğimiz adam
Hani gördüğümüz kadarıyla akşam 9'da yatıp sabah 7'de kalkıp makine gibi çalışan, yıllardır da müthiş oynayan bir adam. Ama ben hani o hayatını gördüğüm için Maradona'nın bana başka bir tat veriyor. Abi şöyle bir şey yok mu? Kuralsızların en büyük efsanesi. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Böyle bir şey. Yani şimdi bir kronolojik sıralama yapalım. Saha dışında yaptıklarına bakarsak yasaklı madde kullanımı, mafya yakınlığı, işte Fidel Castro ile dostluğu. Ya aslında mafya yakınlık değil o da. İtalya'da vardı ama sanki. Ya şöyle bir şey var. Doğal olarak şimdi o zaten Napoli'nin o dönemki patronu. Yani Barcelona'da alıp işte büyük bir transfer olayına imza atan adam zaten mafyatik bir adam. Doğal olarak sizin başkanınız mafyatik olunca, parayı size o verince onlarla biraz yakın ilişkileriniz oluyor. Ama şunu demeye çalışıyorum, yani mesela şu anda Messi ve Ronaldo'nun benim için Maradona kadar üst noktaya gelmesi için standart bir takımı alıp, yani Napoli gibi hayatında şampiyonluğu şeysini telaffuz etmeyen bir takımı alıp 2 defa şampiyon yaparsa Messi ya da Ronaldo, öyle bir şey görmeyeceğiz. Çünkü bu adamlar büyük ihtimalle büyük takımlarda emekli olacaklar. Ama benim için asıl başarı odur. Yani Napoli dediğiniz takım, bugün atıyorum Türkiye'den örnek verirsek Anadolu'nun herhangi bir işte Kayserispor'unu siz hem Türkiye şampiyonu hem UEFA şampiyonu yapıyorsunuz. Kısıtlı bir kadroyla. Kesinlikle. Yani bu başarılması zor bir iş. Sen yılın daha iyi hatırlarsın. Napoli'ye transferi 88'de mi olmuştu? Şimdi arkadan bilgi verdiler. 84'de 91'miş. Yani şöyle oluyor. Boca Juniors'ta oynuyor, şampiyon oluyor. 10 milyon dolara rekor kırarak Barcelona'ya gidiyor. Geliyor. Barcelona'da 3 kupa alıyor. Barcelona'da oynarken ayak bileği kırılıyor. Sonra geri dönüyor ama ki o dönemde de 38-40 gol atıyor yani. Evet, sonra finalde Bilbao maçında kavgaya karışıyor. Kavgaya karışıyor, sonra başkanla anlaşamıyor vesaire, işte Barcelona kültürdür, şudur budur derken Napoli'de talip oluyor ve Napoli'ye Şuna gidiyor. geleceğim. Napoli o dönem Maradona'yı transfer edebilmek için o dönem Napoli'nin büyük iş adamları, taraftarlar, camia, Napoli halkı hepsi bütçelerinden bir paye çıkartıyorlar. Ve Maradona'yı o dönem galiba yanılmıyorsam 6.8 milyon dolar gibi bir rakamı alıyorlar. Yani Barcelona'nın verdiği rakama biraz daha yakın bir rakama Napoli'ye getiriyorlar ama Napoli o dönem senin de dediğin gibi altla orta sıralarda gezinen bir kulüp. Ve Maradona'nın o gelişi, orada 2 tane Avrupa Ligi'nin kazanması, UEFA Kupası o dönemki adıyla şampiyonluklar getirmesi Kuzey İtalya'nın Güney İtalya'ya olan üstünlüğünü de bitiriyor. İşte aslında asıl mevzu o. Yani ideolojiye bile geçiyoruz yani. Fenomenlik buradan gelmiyor mu zaten? Tabii ya. Yani şöyle ki o aradaki yani Güneylilerin Kuzeylilere karşı kazanma durumu öylesine etkili bir şey yaratıyor ki İtalya 90'da, yani düşünün kendi ülkenizde Dünya Kupası düzenleniyor ve İtalya'da futbolla yatıp kalkan bir ülke. Ve diyorlar ki hani onu da hangi işgüzar yönetici belirledi bilmiyorum, Napoli şehrinde oynansın Arjantin-İtalya maçı. Ve elemeli maç yani. Hani bunu belki bir hoşluk olsun. Yani şöyle örneklendirebiliriz. İşte Romanya ile Türkiye oynuyor. Hacı oynuyor bu takımda da. Hani gelelim Türk Telekom Arena'da oynasın diyorlar gibi bir espri düşünüyorlar. Karpatların Maradona'sıdır Hacı'de. Ama hani bizim ülkemizde pek olması mümkün bir şey değil zaten. Bizdeki vatanseverlik vesaire başka bir boyutta. Ama İtalya'da Napoli seyircisi ekseriyetle Arjantin'i o maçta destekliyor. Ve o günden beri de o yüzden diğer özellikle Kuzeyliler Napoli'yi vatan haini olarak görürler. Çünkü Maradona'nın çağrısıyla destekliyor. Evet ya, Maradona bir çağrı yapıyor ama hani kendi de bence beklemiyordur. Çünkü sonuçta yani sizin milli takımınız orada ve siz aşık olduğunuz adam için rakibi destekliyorsunuz ve Arjantin yani İtalya eleniyor zaten. Evet. Böyle bir etki yaratan bir adam işte futbol, oynadığı goller, yaptığı asistler, ne bileyim işte aldığı kupalardan daha ötede bir şekilde anılıyor ve bu anılmayı da hak ediyor bence. Zaten görüyoruz 2 gündür Instagram'da Ronaldinho'dan işte İbrahimovic'e, ki İbrahimovic biliyorsunuz kendini tanrı olarak gören bir adam. O bile hani hakkını verdi Maradona'nın. Yani ben genellikle istatistiklerin yanında olan birisiyim ama futbolun bir tanesi varsa o da kesinlikle fenomenliğiyle Maradona'dır. Bu arada Napoli'den peki şeye ne diyorsun sen? Yani istatistiklerin yanındasın mesela. Yanındayım. Messi ve Cristiano. Ama mesela Messi'nin Arjantin milli takım performanslarına ne diyorsun? Zaten onun için Maradona en büyük. Arjantinliler tarafından. Yani çünkü arkanda Xavi, Iniesta olduğu zaman... Senin az önce dediğin noktaya geliyor abi. Şimdi Messi'nin etrafında yine çok iyi oyuncular vardı. Yani işte Icardi'ye müdahale etmesini, Dybala'ya müdahale etmesini, teknik direktörlerin müdahaleleri falan saymıyorum. Onlar zaten çok ayrı bir polemik noktası ama Messi'nin etrafında çok önemli bir oyuncular var. Bezenmiş bir kadro var ama Maradona'nın o yıllarda takım arkadaşları o kadar üst seviyede değildi. Yanlış mıyım? Tabii işte onu diyorum aynen. Onun için zaten biraz daha fenomen oluyor. Dediğin noktaya geliyor. Bu arada Napoli'nin stadı
São Paulo stadyumunun da adının Maradona, Diego Armando Maradona stadyumu olması bu dönemde gündemde. Hatta farklı bir öneri daha geldi. Teknik direktör André Villas-Boas, bütün kulüpler 10 numaraları müzeye kaldırsınlar. Diego Armando Maradona'ya saygı duymak için dedi ama ben onu biraz abartı buldum. O da yani belki Napoli kaldırabilir, belki Boca kaldırabilir. O kadar değil yani. Hatta Boca Barcelona kaldırabilir. Napoli'de zaten galiba kalkmıştı o müzeye. Mertens, evet doğru. Ya bu arada burada şimdi görüntüsü de gelir. La Bomboniera'da da, yani Boca'nın stadı ve işte Maradona'nın mabedi olarak bilinen yerde de bütün ışıklar söndürülmüş. Sadece Maradona'nın locasının ışığını açmışlar. Süper bir görüntü. Gerçekten duygulandıran bir görüntü. Burada şu anda görüyorsunuzdur. Kesinlikle. O zaman Lionel Messi'nin ve Pele'nin sözlerini okuyarak devam edeyim mi? Çünkü özellikle Messi sonuçta Arjantin futbolunda Maradona'nın veliahtıdır. Messi Arjantin ve futbol dünyası için çok üzücü bir gün. Gidiyor ama bizi terk etmiyor. Çünkü Diego ebedidir. Onunla yaşadığım güzel anları asla unutmayacağım. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi Lionel Messi. Pele'nin sözlerine bakarsak da ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim. Dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var. Tanrı onun ailesine güç versin. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız. Bu çok iyi. Son cümle harika. Çok klas değil mi? Ya Pele ile ilgili ben tabii Pele'yi pek sevmeyen bir kitledenim. O da şimdi biraz fazla olmadı. Ya şöyle ben gerçekten ilgili olduğum için bulabildiğim bütün kayıtlarını izlemeye çalıştım. O dönemki futbol gerçekten bir defa sahalar çok başka, top başka. Kalecilerde eldiven yok bazı kalecilerde. Ve hani Pele'nin atıyorum işte 1000 gol atması vesaire çok iyi bir şey. Topla çok başarılı bir adam yani. Çok önemli bir done. Yok ama hani bildiğimiz bizim son 30 yılda gördüğümüz futbolda oynasaydı yani Neymar'dan çok farklı olur muydu, ben açıkçası emin değilim. Yani mesela Maradona için onu söyleyebilirim. Maradona bugün koysan çok daha büyük işler yapar. Tabii ki o özel hayatını karıştırmazsa işin içine. Ama Pele'yi bugüne koysan hani işte tüm zamanların en iyisi tartışmalarına girebilir mi emin değilim. Benim için yani Cruyff, Zidane, işte Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, bunlar daha Ronaldo, eski Ronaldo senin demin. Ronaldinho da mesela çok büyük bir yetenek. Ama öyle, Ronaldinho da yine özel hayatı. İşte o Brezilyalılığın verdiği biraz, ama ne diyeyim artık ona. Oynadığı o birkaç yıl vardı ya Barcelona'daki 2005 ile 8 arası, hani böyle evde kepsler vardır. Antep fıstıkları varsa Ronaldinho oynadığı gün onlar çıkar. Ya ben çok net söylüyorum. Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha büyük zevk veriyor. Devam ettirseydi zevk tartışması en büyük olacaktı bence. O Chelsea'ye attığı bir gol var. Herkes yani biliyordur. Şöyle, böyle ve böyle. Şampiyonlar Ligi maçı Petriç'e yani. Baka kalıyor. Evet, yani o yüzden paralize oluyor resmen. Keyif aldığımız ve hani Messi için her zaman şunu söylerim ben. Messi bir gün işte kariyerinin sonuna geldi. 2-3 sene daha, belki 2-3 kupa daha alacak, bitecek sonra. Messi öldüğü gün, Allah uzun ömür versin de. Amin. Böyle bir etki yaratır mı Maradona'nın? Bence yaratmaz. Onu deme, yani burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Maradona'nın insanların gönlüne girme şekli, özel hayatı, oynadığı futbol, kaybedişleri, kazanışları hepsi bir fenomendi yani. Gerçekten bir fenomendi. Kesinlikle. Çok da daha da fazla uzatmak da istemiyoruz Platini aslında. ne demiş? Sen Platini'nin ne dediğini bir... Platini'nin sözlerine gelelim, evet. Oraya bir videoyu bitirmeden oraya bir gelmemiz lazım. Özellikle yayına başlamadan önce Michel Platini'nin sözlerini biz aramızda konuşmuştuk. Sanki biraz anlaşılması güç ifadeler kullandı. Yok canım, anlaşılıyor. Oku, izleyicilerimiz de anlasın. Platini Maradona'nın vefatından sonra şu ifadelere yer veriyor. Ona hayranlık duyuyordum ama rekabet de vardı. Her ikimiz de zirvede olamazdık. Çok üzgünüm. Giden bizim geçmişimiz. Şimdi ben buradan Platini'ye Şimdi her ikimiz de zirvede olamazdık. Nedir? Bunu abi bu çok ayıp bir laf. Sen ne anlıyorsun ya abi? Bu çok ayıp bir laf. Yani ikimiz de bu işin şeyiydik yani. Tüm zamanların en iyi iki kişisinden biriydik. Birincisi, böyle bir vefatta bu laf, hadi varsayalım ki öyle, tamam mı? Mesela Pele bunu söylese daha anlamlı olur. Ama adam öyle bir şey söylememiş. Tabii. Bir defa burada bu yersiz bir. İkincisi, affedersin de Platini seni az çok izledik. Yani o da büyük topçuydu. Belki Maradona seviyesinde değil ama. Hacı, çok net söylüyorum, bunu da herkesle tartışırım. Hacı Platini'den daha iyi futbolcuydu. Hacı'yı Fransa milli takımına koyun. Çok daha büyük işler, çok daha iyi futbollar ortaya koyardı o takım. Yani Hacı var, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü yer. Brezilyalı Romario, hani bildiğimiz o Bebeto'larla oynayan Romario, bana göre mevkileri tam aynı olmasa da daha iyi futbolcu. Yani Platini çok iyi futbolcu ama bir sürü Platini, Stoichkov var Bulgaristan'dan, bir sürü oyuncu var yani. O kadar da bana göre ilk 5'e ilk 10'a girecek bir oyuncu değil. Bu lafı biraz
haddini aşmak olmuş. Değil mi? Hatta sen şey dedin ya buna, Fransız egosu vardır bu yani. Vardır evet, değil mi biraz? Evet. Yani şeydir bu, Latinlerde mesela atıyorum işte Neymar mesela şu anda hani çok büyük bir yıldız, Brezilyalı, ama Brezilyalılar yıldızlara alışık olduğu için hani öyle inanılmaz bir şey olmuyor. Mesela Neymar bugün Fransız olsaydı, oho işte tüm zamanların en iyisi falan filan durmadan. Ben bunu kimin için kullanıyorum abi biliyor musun? George Hagi için. Yani Hagi bugün İtalyan veya Fransız olsaydı kesinlikle. Pele'den, Maradona'dan sonra belki Galatasaraylıların gözünde veya bazı Barcelona taraftarların gözünde belki yine dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 10 futbolcusundan birisi, ama diğer bütün futbol kamuoyunun da gözünde ilk 4'te 5'te bence olurdu. Evet. Yani millet farkı da çok fark ediyor. Ya ben şunu da söyleyeyim, bu da çok klişe olacak ama Sergen'in yeteneğini bilen bilir. YouTube'dan yani şöyle 20 hareketini izleyin, anlarsınız zaten ki onlar ciddi maçlarda olan şeyler. Hani Sergen de bence bir İtalyan, Alman, Fransız olsaymış, oranın disipliniyle yetişseymiş, bence o da ilk 10'a falan girecek yeteneği vardı yani. Kesinlikle. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Evet. Çok da fazla uzatmak istemiyoruz ama Maradona'nın bir sözünü de söylemeden olmaz. Maradona diyor ki, benim adım Maradona, gol atan, hata yapan Maradona. Bana ne derseniz deyin, benim omuzlarım herkesin dediğini kaldıracak ve herkesle kavga edecek kadar güçlü. Gerçekten de öyle bir karakterdi Diego Armando Maradona. Futbol dünyasına yaptıkları, hem saha dışında hem de saha içinde yaptıklarıyla da fenomen kimliğinin de belki de bir numaralı ismiydi. Belki bir tesadüf, belki bir bizim dikkatimizi çeken bir anıdır ama 25 Kasım bizler için aslında üzücü günlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Çünkü tarihler 25 Kasım 2005'i gösterdiğinde de başka bir futbol efsanesi George Best hayata gözlerini yummuştu. Bunu bilmiyordum. Aynı zamanda da Fidel Castro da Maradona'nın çok yakın olduğu Fidel Castro da 25 Kasım 2016'da gerçekten vefat etmişti. Bunlar çok 25 Kasım'ın da bu bakımdan da bizim için kötü bir anısı var. Evet, 2027 artık bir zahmet bit diyoruz. Evet. Olmadık şey Kobe kalmadı Bryant'tan diyoruz. sonra Maradona da gitti. Evet. Çok bu arada iki şöyle bir şeyle kapatalım. Son resmi de buraya verelim. Son sözü sana bırakayım abi. Yani Maradona işte hem çok ultra bir yıldızdı hem de içimizden biriydi. İşte Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programına bile katılmıştı. Orada onu görmüştük. Ve son fotoğrafta şu olsun. Sevilla'da oynarken bir hazırlık maçında Galatasaray'la karşı karşıya geldiler. Hayrettin'le birlikte korner beklerken bir fotoğrafları var. Dün gördüm o kareyi. O fotoğrafla da bitirmiş olalım. Büyük yıldızı saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz. Kesinlikle. Maradona'nın anısıyla ve onu konuşma isteğiyle tabii ki en başta da duyuruyu yapamadık ama bu YouTube'da Spor Arena'nın ilk videosu olarak kayıtlara geçti. Keşke Maradona değil de başka bir içeriği yapabilseydik ama ayağımız uğurlu geldi maalesef mi diyelim, ne diyelim yani. İlk videomuz böyle oldu ama umarız daha güzel haberler vereceğimiz yeni videolar, yeni içerikler olacak. Kesinlikle daha eğlenceli, daha kendinizi bulabileceğiniz videolar yapmayı planlıyoruz ve önümüzdeki günlerde bunları da göreceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.